Ve başlayalım. Bonbon. Bir korku oyunu. Bağımsız yapım bir korku oyunu. Unreal Engine'de geliştirilmiş. Klavye mouse'la oynayabildiğiniz gibi gamepad'le de oynayabiliyorsunuz. Klavye mouse tercih edeceğim ben burada. First person bir bakış açısı olduğu için oyunun. Oyunda bir çocuğu canlandırıyoruz. Evet, mouse'u kullanarak sağa sola bakabiliyoruz. Şöyle. Tutorial aşaması var haliyle. Her oyunda olduğu gibi. Oyun dediğim gibi 20 dakika ile 40 dakika arasında değişiyormuş. Oynanış süresi tamamen sizin nasıl oynadığınıza bağlı. Bu oyuncak tahta köpeğimizi alıp etrafını çevirebiliyoruz. Ya da kendisini itebiliyoruz. Yanına gidelim. Küçük ellerle oyuncakları taşımak çok kolay bir şey değildir. E, Unutma ki onları her zaman itebilirsin ya da fırlatabilirsin diyor. Aynı zamanda bu oyuncaklarla selamlaşabiliyoruz. Bir merhaba diyelim köpeğe. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? It's time to come inside, love. Don't leave your new balls outside, you'll lose them. Eve gelme vaktin tatlım dedi. Toplarını almayı unutma. Yoksa onları kaybedersin diyor. 4 tane top varmış ve burada bir adet faremsi bir yaratık var. Fare galiba ama. Ne oldu? Korkup düştük galiba. Kalk ayağa. Şimdi bir yandan yayında donma var mı diye bakıyorum da yok. Güzel, düzelmiş her şey sanki. Şu topları toplamam gerekiyor. Bunları da yine selam verebiliyoruz. Bunları uzun süre taşıyamıyorsunuz elinizde. Göstereyim onu da hemen. Zaten taşımak zor oluyor. Bir yerden sonra iyice yavaşlıyor. Ve en sonunda fırlatıp atıyor. Yaşımız oldukça küçük belli ki. Ama evimiz bayağı güzel. O yüzden bunları ata ata evin içine göndermek daha mantıklı olacak. 2 tane top orada. Bir top köşeye sıkışmıştır diyecektim ki aynen burada bir topumuz var. Hop atalım. 4. topumuz nerede olabilir? Burada var mıdır? Bir top göremiyorum. Dur kaçma. İlginç bir oyun hani açıkçası çok da şey yapmadım. Bu tür bir korku oyunuyla karşılaşmadım. Bir topum daha vardı benim. O yere mi düşmüş? Hop. Bir. Gel. Hayda sıkışmış olamazsın oraya. Heh. 2. Diğer top herhalde yuvarlanıp düştü aşağıya. Onu bir bulalım. Evet buraya düşmüş. Hop. Tamam bunu da saydı. Son topumuz nerede acaba? Armut var burada. Köpek resmi çizmiş üstüne. Metal kırılma sesi. Anam. Fare buraya geliyor. Merhaba. Bir zarar vermezsin değil mi bana? Top elinde onu sanki. Aynen. Topumu ver. Fare kadın. Aa verdi. Korkuyor sanki benden. Saldırır mı acaba ya? Bilmiyorum.
Gitme bence. Arada yanlışlıkla sağ tuşa basıyorum sol tuş yerine. O yüzden konuşuyor. Pardon. Bana gelecek galiba yuvarlanın fina. Biraz fazla beklersem üstüme saldırır mı acaba? Ondan da endişeliyim. İlginç bir arkadaş. Yine aynı şeyi yaptım. 4. Başardık. Ah. Oyuncaklarını bulduktan sonra artık eve gitme vakti diyor. Eve girelim, şu fareden bir kurtulalım bence. 1 liralık plastik top, boş ver. Televizyon izlesek? Ha, koltuktayım. Çizgi film var, ne güzel. Kurşun Asker. Açıp kapatabiliyor muyum diye baktım, ya da kanal değiştirebiliyor muyuz diye. Sanki 80'lerden kalma bir evdeyiz. Televizyon da öyle, çizgi film de o dönemlere ait sanki. Otur izlerim bunu ya. Bayağı çizgi film koymuşlar. Oh, cheer geldi. Teşekkürler Halit. Bu arada ondan da bahsedeyim. Twitch'te 3 Kasım'a kadar Cadılar Bayramı'nın özel bir event var. 250 cheer'ın üzerinde cheer gönderdiğiniz zaman size Cadılar Bayramı'na özel emoji sandığı veriyor. 6 tane emojiye sahip olmaya başarırsanız eğer, 6'sına da özel olarak size zombi kappa emojisini veriyor. Öyle bir etkinlik yapmışlar. Aa, Wally'ye benziyor. Wally. Merhaba. Peewee'ymiş adı. Ho, 1000. Teşekkür ederim. Cheerleader olacaksın yakında. Bunu düzgün bir şekilde koymak istiyorum yere ya. Wally'yi severim. Bunu nasıl kaldırabilirim acaba? Şöyle. Tamam. Anam ses de çıkarmış. Finish playing with your toys, then put them away. Yemek neredeyse hazır diyor. Oyuncaklarınla oynamayı bırakıp onları kaldır diyor yerine. Ha. Lastik halkaları koymamız gerekiyor. Çok güzel yalnız ya oyuncak. Ben de istiyorum. Merhaba. Şu halkaları kaldırmamız gerekiyor peki. 1 2 2 tane daha halka olacak bir yerlerde. Çizgi filmde merak ediyorum yani. Zıplayamıyoruz değil mi? Hayır. Buralar çok karanlık ama ya. Fazla karanlık. Biri bu mu acaba? Evet, küçük boyda ama bir tanesi de bu. 3 Dördüncüsü nerede acaba? Halit coştu. Bu arada hoş geldin Halit. Söylemeyi unuttum. Diğeri nerede olabilir? Toplarımız burada. Dışarıdaki köpeği annemiz getirmiş herhalde. Gerçi bu aynı köpek değil. Dışarıda başka bir tane daha vardı. Hah, burada. Merhaba. Şöyle. Tamam. Yemek hazır mı? Yemek ver bana anne. Yemek. Yemek istiyorum, acıktım. Neyse, çizgi film seyredelim orada. Ateşte yak. Olmaz.
Miray da bir yandan çizgi film izlerken bir yandan çocukluğunda oyuncaklarını toplarmış. Ben toplamazdım, çok dağınık biriydim ya. Hala da dağınığım aslında. Aa, Kellogg's reklamı. Çok iyi ya. Yemek. Tamam, ben görevimi bitirdim. Bütün oyuncaklarımı kaldıracağız acaba kutuya. 4 tane canavar bloğu bul diyor. Demin ben onu kaçırmışım. Tamam. Şunları atacağız bu sefer. 1. Evet. 2. Merhaba. 3. Ne istiyorsun benden acaba? 4. canavar blok sende mi yoksa? Değil. Burada. Toplamamı istemiyor musun acaba? Nedir derdin? Dört. 4 tane küçük insan. Şunlardan istiyor. 1. 2. Diğer küçük insanlar nerede? Sende var mı? Var. Versene. Teşekkürler. Teşekkürler, saldırmadın. Üç ve bir tane daha. Acaba o nerede? Bu tarafta var mıydı? Neredeyse hazır diyor ama benim 3. Come on, time to tidy up. Nerede 3. küçük adam? Küçük adamlarımı verin bana. O da mı sende fare? Görmüyor muyum acaba? Gözümden mi kaçıyor bir yerlerden? Hafiften bir optimizasyon sıkıntısı var şu an oyunda. Zaman içerisinde düzeltirler herhalde bu arada. Yani bu özellikle fare haline geldiği zaman oyun hafiften bir kasıyor. Fark ediyorsunuzdur size. O yayından değil yani. O da sende işte. İkisini de almışsın. Alacaktım onu. Open your eyes. Gözlerini aç. Happy birthday, love. Mutlu Float yıllar. out. 1, 2, Üfle. 1, 2, 3. 3. Oh, you missed one. Try again. Iskalamışım. There you go. Bir şey olacak sanki ama. Now, a big birthday slice for you and... Büyük bir doğum günü dilimi senin için diyordu ki telefon çaldı. Suppose that'll be your father. Back in a minute. Sanıyorum baban. Hemen geliyorum bir dakikaya dedi. Alo. Alo. Merhaba. Bonbon buymuş. Merhaba Bonbon. Keki yemiyor muyuz, pastayı? Merhaba. Ne yapmam lazım acaba? Buna nasıl cüret edersin falan diye sesler geliyor telefondan ama babamız kanalizasyonu çalışıyor. Aynen, fare istiyor bak.
Filiz gelmiş, hoş geldin. Aynen, çalışkan kitle. Şu ne? Merhaba. Sana kek versem. Al. Derdi pastaymış. Tamam, salyalarını akıta akıta yiyor, manyağa bak. Daha istiyor musun? İstiyorsun, al. Dur, seni değil de şunu alayım. Pislik be! Bir tanesini de yere düşürdüm bu arada. Bak hala açıyor. Doymaz hayvan. Lan biri daha düştü. Ah. Kızdı. Şu an kontrol bende. Heh. Hayır diyebiliyorum kendisine. Hayır. Çok sesli. Al al ye. Bütün doğum günü pastamı yedi, manyağa bak. Yok, başka yok. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Al al hepsini ye. Bütün pastayı ye. Al. Ah. Beni de yer bu yakında. Bu beni de yer. Ha, yere düşenleri ne yapacağım onu bilmiyorum. Yerde var, yerde. Yok bende başka. Ayrıca biraz saygılı ol. Git buradan bonbon. Git, istemiyorum seni. Laftan da anlamıyor. Masayı kırabilir mi acaba böyle vurduysa vurdu? Kızıyor. Bir şeyler olacak ama. Aha. Ah, kendi yesin dediniz, kendi yiyor. Buyurun. Kibar kibar istiyordu hayvancağız. Who made all this mess? Come on, it's bath time for you. Manyak manyak. Camış bonbon aynen. Buse haklısın. Once upon a time, there was an old miller who had two children who were twins. The boy twin was named Hans, and he was very greedy. The girl twin was named Hilda, and she was very lazy. Hans and Hilda had no mother, because she died whilst giving birth to their third sibling named Engel, who had been sent away to live with the gypsies. Hans and Hilda were never allowed out of the mill, even when the miller went away to the market. One day, Hans was especially greedy, and Hilda was especially lazy, and the old miller wept with anger as he locked them in the cellar to teach them to be good. "Let us try to escape and live with the gypsies," said Hans, and Hilda agreed. While they were looking for a way out, a big brown rat came out from behind the log pile. "I will help you to escape and show you the way to the gypsies' camp," said the big brown rat, "if you bring me all of your father's grain." So Hans and Hilda waited until their father let them out, and the next day, when the miller went to market and left the children locked up inside the mill, they carried all the grain down to the cellar.
The big brown rat gobbled up the grain until there was none left, and then went to sleep behind the log pile. When the miller came home and found out, he declared that he was ruined, and that they would all starve to death, and he locked the children in the cellar and wept with fear as he turned the key. The big brown rat was waiting. "I'll only help the boy child to escape, and show him the way to the gypsies' camp," said the big brown rat, "because the girl child will stay behind and be my wife. Come back once you've organized the wedding." "Once I've escaped, I'll find our brother Engel and lead him back to rescue you," whispered Hans to Hilda. So Hans and Hilda waited until their father let them out. The next day, when the miller was out bartering for new grain, they made a trail of breadcrumbs all round the mill and into the cellar to show the wedding guests where to go. They took the most important pages out of the hymnal so that the priest would have the right words to say. Then they stole the miller's best Sunday jacket and took in the shoulders so that it fit Hans, and stole their mother's wedding dress and took up the hem so that it would fit Hilda. Amma anlattın ben bunu Then nasıl she aklımda put it tutacağım on, yahu? and she looked lovely. Özetleyeceğiz. But when the miller returned from market and saw them dressed up in wedding clothes, he wept with shame as he beat them and threw them both into the cellar once more. The wedding guests were already assembled. There were mice and voles and stoats in the congregation. The choir was made up of crows who were already singing. The registrar was a big fat spider with spectacles on, and the priest was a long grey weasel who was busy rehearsing the right words from the hymnal. Hans walked Hilda down the aisle, and the big brown rat was waiting. The weasel said, "Do you accept this offered paw in binding and inescapable holy matrimony, Hilda girl child?" Hilda looked at Hans, who nodded as if to remind her that he would rescue her. "I do," said Hilda. The weasel said, "Do you take this innocent young hand for your very own, Engel monstrous rat baby?" "I do," said the big brown rat, before anyone could interrupt. "Then I now pronounce you man and wife," squeaked the weasel as quick as he could, and in a flash all of the wedding party scattered, and Hans and Hilda were left alone with the big brown rat. "I don't understand," said Hans. The big brown rat pushed Hans through a secret tunnel that led down to the riverbank, and Hans escaped and ran off and became a beggar boy. Of course, he never found his brother Engel, and never rescued Hilda. The old miller finally hung himself, but nobody minded, and Hilda died whilst giving birth to a beautiful litter of 13 baby rats, who grew fat on the miller's grain and lived happily ever after. Kabus görme yerinde. Az önce bir masal dinledik. Anladığım kadarıyla, hello dediği demesinden anladığım kadarıyla babasının kaydettiği bir masal. Babasının sesini duyuyor. Galiba şu an kabustayız. İşin kötü yanı. İkiz çocuklardan bahsediyordu. Hilda ile neydi? İsmi hafızam rezalet, işte o diğer çocuk. İşte biri çok tembelmiş, biri çok kendini beğenmişmiş falan filan. Onların anneleri vefat etmiş daha sonrasında ve çingeneler mi kaçırmış, bir şey olmuş. Sonra bir tane büyük kahverengi bir fare gelmiş, demiş ben sizi kurtarabilirim ama babanızın bütün tahıllarını bana vermelisiniz falan. Beni babanızın tahıllarına götürmelisiniz falan demiş daha doğrusu. Bunlar da işte fareyi götürmüş, bütün tahılları yemiş vesaire vesaire. Dinlediğimiz bir masaldı aslında. Hans ve Hilda, tamam. Teşekkürler Deniz. Paracı Hans. Ukala değil, Paracı Hans. Palyaçodan korkan var mıdır? Aramızda. Parlayan şeye doğru gitsem. Şu an büyük ihtimal rüyadayız. Kapı açıldığına göre bizim fare mi geldi yine? Hayır. Ayin yapıyor resmen bizim oyuncaklar. Kontrol de zorlaştı bu arada. Kafayı çevirmekte bayağı zorlanıyorum oyunda. Çıkacaktım. Oy. Ortamlara bakın yalnız. Bunların hepsi bizim oyuncaklarımız. Eziyorum ben bunları. Anam. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Yalnız çok güzel düşmüşler. Bu hangi oyuncak? Ha, bu yine benim köpek.
Git bakayım. Önden seni gönderelim. Çok karanlık etraf ya. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey görmüyor. Chat de sustu. Herkes odaklandı galiba oyuna. Kapı açılmıyor. Dönmeye çalışıyorum ama... Aman bu bizim fare yine. Ha, gitmeyeceğim oraya. Açıl kapı. İşte böyle acayip acayip masalları anlatırsan çocuğa... Büyüklerin çığlıklarını duyuyoruz şu an. Yetişkinlerin. Uyandık. Bunların bağırış sesleriyle. Hala yataktayım. Yataktan kalkamıyoruz galiba. Hafiften korktum. Kaç 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 kaç. Pasladın da verdik. Sen ne istiyorsun benden acaba? Kaçamadım mı? Biz senin kulağına bağırıyor muyuz? Bağırmadım ben değil mi size bu arada? Brumask bayağı korkmuş. Bu arada hoş geldin Brumask. Arada kaçırdım. Yalnız bu fare yatağın üstüne yatarsa ben ezilirim burada. Bildiğiniz ezilirim yani. Ki kuyruğu orada, kafa öbür taraftadır o zaman. Kuyruğa doğru mu gitsem? Ya ses çıkarmadan böyle kalayım. Gelme! Gelme ulan! You awake there, kiddo? Uyanık mısın? Okay, love. Mummy's here. What's he doing in here? Sorun yok, annem burada. Okay. O burada ne yapıyor? Hadi onu aşağı götür. Happy birthday. Good night, love. İyi geceler, mutlu yıllar falan filan dedi annemiz babamız. Bitti mi? Bu muydu? Bizim hamsterımız falan mı acaba ya? Galiba bitti, bilmiyorum. Epic Games tarafından yapılmış bu arada. Oyun. Yani kısa bir oyun. İlginç, fena değil. Bence biraz daha etkili kullanabilirlerdi ama o psikolojik gerilimi. Ama oyunun biraz daha uzun olması lazım tabii bunun için. Gerçi oyun henüz bitmiş değil, sadece yazılar çıktı. Her an bu fare bizi korkutabilir gibi geliyor. Bakalım. Oynadığınız için teşekkürler. Bize oy vermeyi, arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın falan filan diyor. Bayağı bitmiş oyun şu an. Bu bizim kafesteki hamsterımız ya da... Fare değil aslında, bir hamster bildiğiniz. İyi, bu oyunu da bitirmiş olduk. Ücretsiz yapılabilecek bir oyun bence bu. Yani satışa çıkarsa ne kadardan çıkar bilmiyorum, bakalım. Çok kısaymış gerçekten. Kediye ver, kediye. Oyun tam çıktığında oynar mısın tekrar? Eğer oyunu uzatırlarsa oynarım.
Yani bu demo değil bildiğim kadarıyla, oyunun kendisi bu kadar. Ha değilse eğer, yanlış bir bilgilendirme ya da eksik bilgilendirme yapmışlarsa oynarım tabii ki. Ya ben açıkçası keyif aldım. Çok kısaydı evet ama keyif aldım yani.